Merhaba arkadaşlar. Bugün size internette de çokça gördüğünüz bir yılda Brezilya vatandaşı nasıl olursunuz onu anlatacağım. Hadi başlayalım. Eğer hamile olan, yeni evlenmiş ya da evlenmeyi düşünen tanıdığınız arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlara atın. Belki onlar için de Brezilya kapıları açılacaktır. Arkadaşlar, bir yılda Brezilya vatandaşlığı diye bir şey yok. Bu aslında şartlardan bir tanesi. Yani Brezilya'ya geliyorsunuz, Brezilya'da bir tane çocuğunuz oluyor ya da Brezilya vatandaşıyla evleniyorsunuz. Aile birleşiminden yararlanarak Brezilya vatandaşı olabiliyorsunuz. Tabii bunun şartları var. Bunun şartlarından bir tanesi sadece Brezilya'da bir yıl konaklama. Bir yıl konaklama için de 3 ay 90 gün Brezilya dışına çıkabiliyorsunuz. Fakat bu tek kural değil. Hani bu şu şekilde değil. Ben yarın geleyim, seneye bugün Brezilya pasaportu alayım ve gideyim. Böyle bir şey yok. Hadi gelin ben size şimdi Brezilya vatandaşlığı için gerekli şartların hepsini tek tek anlatayım. İlk olarak şunu açıklayayım arkadaşlar. Evet, bir yılda vatandaşlık alabiliyorsunuz. Fakat bu aile birleşimi kapsamına giriyor. Yani aslında özel bir vatandaşlık sürecine giriyorsunuz. Normal şartlarda 4 yıl ya da 5 yıl Brezilya'da ikame etmeniz lazım. Özel şart nedir? Ya Brezilya'da doğan bir çocuğunuz olacak, Brezilya vatandaşı bir çocuğunuz olacak ya da Brezilya vatandaşı biriyle evleneceksiniz. Bu durumlarda özel vatandaşlıktan yararlanabiliyorsunuz. Arkadaşlar, Brezilya'da farklı bir vatandaşlık sistemi var. Türkiye'de vatandaşlık anne ve baba üzerinden, yani soy üzerinden aktarılıyor. Brezilya'da vatandaşlık sistemi Türkiye'den farklı. Burada doğduğun yere göre vatandaşlık veriliyor. Brezilya'nın anayasasının 12. maddesinde Brezilya topraklarında doğanlar, ebeveynleri yabancı bile olsa Brezilyalı sayılırlar. Biz de bu maddeden yararlanarak Brezilya'da çocuğumuzu dünyaya getirdik. Bu madde sayesinde, anayasanın 12. maddesi sayesinde bizim oğlumuz doğar doğmaz Brezilyalı olarak doğdu. Daha sonra Türk konsolosluğuna gittik. Anne ve babadan dolayı, yani kan bağından dolayı Türk vatandaşı oldu. Hem Brezilya hem de Türkiye çift vatandaşlığa izin veriyor. Fakat ebeveynlerin, yani anne ve babanın Brezilya vatandaşı olabilmesi için sadece çocuğunun burada doğması yeterli değil. Çocuğunuz burada doğarsa otomatik olarak çocuğunuz Brezilya vatandaşı oluyor. Çocuğunuzdan sonra anne baba çocukları Brezilyalı olduğu için aile birleşiminden yararlanarak oturum hakkı oluyor. Biz çocuğumuz doğduktan sonra süresiz oturum aldık. Bu oturumla bir yıl burada konakladık. Gerçi biz bir yıldan fazla konakladık. Brezilya'ya giriş çıkışlarımız oldu. Fakat başvuru esnasında son bir yılınıza bakıyorlar. Bu son bir yılda Brezilya'da konaklamış olmanız gerekiyor. Bir yıl konaklamadan sonra vatandaşlık veren başka bir ülke yok. Bu yüzden Brezilya hala en hızlı vatandaşlık veren ülke. Fakat bunun şartları var. Şartlarından bir tanesi, ya Brezilya'da evli olacaksınız Brezilya vatandaşıyla ya da Brezilya'da bir çocuğunuz olacak ki aile birleşiminden, yani özel vatandaşlık sayesinde 4 yıl olan bu süreyi bir yıla indirebiliyorsunuz. Bu da tamamen yasal bir şekilde Brezilya'da mümkün. Fakat şuna çok dikkat edilmeli. Buraya sadece Brezilya vatandaşlığı almak için gelmek çok yanlış. Çünkü son günlerde bu şartlarda da değişiklikler olmaya başladı. Peki Brezilya vatandaşlığının şartları ne diyecek olursanız, ilk olarak dediğim gibi ya Brezilyalı bir eşiniz olacak ya da Brezilyalı çocuğunuz olacak ki aile birleşiminden yararlanacaksınız. Bu süre bir yıla düşecek. Daha sonra dil zorunluluğu var. Bir üniversiteden onaylı, devlet üniversitesinden onaylı dil sertifikası almanız gerekiyor. Bu çok ileri seviye bir Portekizce olmasa da günlük hayatta yaşamınızı idame edecek kadar bir Portekizce biliyor olmanız yeterli. Fakat son günlerde duyduğuma göre Polis Federal de ayrı bir dil sınavı yapıyormuş. Fakat bu bilginin doğruluğunu tam bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir. Yorumlar sayesinde videoyu izleyen başka arkadaşlar da bilgilenmiş olur. Brezilya vatandaşlığı için bir diğer şart da sabıka kaydı arkadaşlar. Türkiye'de ya da Brezilya'da ya da yaşadığınız diğer ülkelerde sabıka kaydınızın olmaması lazım. Burada Brezilya devletinin aynı Türkiye'deki gibi gov.br web sitesi var. Oradan online olarak başvuru yapıyorsunuz. Başvurudan resmi gazetede yayınlanana kadar 7 aşamadan geçiyorsunuz. Bu başvuru bazı eyalet ve şehirlerde bir aya kadar hızlı sürerken bazı şart, koşul ve durumlarda daha uzun sürebiliyor.
Bu sürenin bir ay gibi kısa bir süre ya da bir yıl gibi uzun bir süre olmasının sebebi tamamen başvurduğunuz zamana, oranın yoğunluğuna ve sunduğunuz belgelerle alakalı. Mesela Sao Paulo gibi büyük ve kalabalık bir eyalette yaşıyorsanız haliyle başvurular da fazla olacağı için Rio de Janeiro gibi daha küçük bir eyalette, daha küçük nüfusu olan haliyle daha az başvurunun olduğu bir yerde daha kısa sürecektir. Ayrıca kalabalıklık ve yoğunluk faktörünün dışında bir de başvurduğunuz zaman da çok önemli. Çünkü Brezilya'nın çok sayıda tatili var. Mesela yılbaşı tatili, festival tatili gibi tatillerde devlet daireleri tamamen kapalı olduğu için siz başvuruyu yapsanız dahi devlet dairesi çalışmadığından dolayı başvurunuz daha geç sonuçlanacaktır. Siz yine bu süreyi 4 ay ila 8 ay olarak düşünürseniz çok yerinde bir karar olur. Çünkü bir yılda vatandaşlık diye anılan şey sadece vatandaşlık başvurusuna giden yoldaki şart ve koşullardan sadece bir tanesi. Bir yıl konaklıyorsunuz, başvuru hakkınız oluyor. Başvuruyu yaptıktan sonra bu süreç az önce anlattığım gibi 6 ay içinde sonuçlanabiliyor. Toplamda da 1,5 yıl yapar. Fakat bu 1,5 yıl diğer ülkelerle karşılaştırıldığında hala çok hızlı ve hala Brezilya en hızlı vatandaşlık veren ülke diyebiliyorum. Tabii ki de şartlar ve koşullar doğrultusunda. Çocuğunuz olacak, oturum alacaksınız. Oturum aldığınız tarihten itibaren bir yıl konaklama yapacaksınız. Bir yıllık konaklamanız bittikten sonra temiz sabıkanız olacak, Portekizce sertifikanız olacak, Portekizce dilini konuşuyor olacaksınız. Burada yaşadığınızı kanıtlayacaksınız, başvuru yapacaksınız. Başvurudan sonra internet üzerinden takip edebileceğiniz bir protokol olacak. O protokolün sonunda resmi gazetede yayınlandıktan sonra vatandaşlığınız tamam. Benim gibi Brezilya pasaportu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir önceki videomda verdiğiniz destekler sayesinde muhtemelen şu video şu anda karşınızda. Burada edinmiş olduğum bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sizden ricam bana destek olmanız. Peki nasıl destek olabilirsiniz? Bu videoyu beğenip, yorum yapıp, abone olursanız destek olmuş oluyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Yapmanız gereken sadece bir saniyenizi ayırıp beğen butonuna basmanız, abone olmanız ve yorum yazmanız. Bu konular için yorumunuz yoksa aşağıya sadece destek yazmanız bile benim için yeterli. Buraya turist olarak gelseniz de, öğrenci olarak gelseniz de ya da burada kaçak bile bulunsanız burada çocuğunuz dünyaya geldiyse çocuğunuz artık Brezilya vatandaşıdır. Fakat Türkiye'deki sistem daha farklı. Türkiye'de Türk vatandaşlığı anne babadan yani kan bağından dolayı geliyor. Brezilya ile Türkiye'yi ayıran temel konu bu. Doğduğunuz yerden dolayı vatandaşlık hakkı elde etmek sadece Brezilya'ya özgü bir durum değil. Amerika, Meksika, Arjantin, Şili genellikle Amerika ülkelerinde bu şekilde. Türkiye'de tamamen kan bağıyla vatandaşlık aktarılıyor. Arkadaşlar internette birçok yanlış bilgiyle karşılaştım. Bu bilgileri düzeltmek ve doğru bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Bu kesinlikle gelin Brezilya'da vatandaşlık alın şeklinde bir davet değil. Sadece yanlış verilen bilgileri düzeltmek istiyorum. Brezilya'da vatandaş olabilmek için başvuru yapmanız lazım go.br'den. Sadece online olarak bilgisayardan başvuru yapıyorsunuz ya da herhangi bir memur size vatandaşlık vermiyor. Herhangi bir kağıt almıyorsunuz. Siz vatandaşlık başvurusunu yaptıktan sonra internette bir süreç ilerliyor. 7 aşamalı bir süreç. En sonunda evranınız Brezilya Bakanlık'ta onaylanıyor. Daha sonra resmi gazetede adınız yayınlanıyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Brezilya çok şeffaf bir ülke. Diyelim bir şirket açtınız. Bunu CNPC biz üzerinden şirket sahiplerini ve işlevlerini görebiliyorsunuz. Diyelim ki vatandaş oldunuz. Bu da resmi gazetede yayınlanıyor ve herkese yayınlanıyor. Bu bilgi halka açık. Kişinin ismini ve soy ismini yazarak gerçekten de vatandaş olup olmadığını görebilirsiniz. Mesela benim vatandaşlığım şaka gibi 1 Nisan tarihinde yayınlandı. 2026 1 Nisan tarihinde kimlerin vatandaşlığının açıklandığına bakarsanız orada adımı görebileceksiniz. Bu herkes için böyle. Bu verdiğim bilgilerin hepsi bugüne kadar olan yasaya göre bu şekilde. Yarın farklı bir yasa çıkar. Bunu bilemeyiz. Şart koşul değişebilir. Bunu da bilemeyiz. Belki dil şartı değişebilir ki bazıları dil şartının değiştiğini söylüyor. Bunu bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız
bilgilenmiş oluruz. Belki oturum süresi değişebilir. Bir yıldan daha fazla isteyebilirler. Fakat bugün bu bilgiler güncel. Şu anda herhangi bir sorun yok. Yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. Fakat şunu biliyoruz ki Kuzey Amerika'da alınan önlemler artık Güney Amerika'ya da yansıyor. Bunun etkileri burada görülüyor. İlk başta Meksika'ya, Meksika'dan da Arjantin'e, Arjantin'den sonra da Brezilya'ya bir yoğunluk başladı. İleride bu ülkeler de muhtemelen önlem alacaktır ki Arjantin önlem aldı. Arjantin'de vatandaş işlemlerinin daha da zorlaştığını duyuyorum. Muhtemelen ileriki yıllarda Brezilya'da da buna benzer kararlar alınabilir. Fakat bugünkü güncel bilgiye göre hala bir yıllık konaklamadan sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyorsunuz. Başvurunun sonuçlanması da 6 ay kadar sürüyor. Bu kesin bilgi. Bugünün güncel kesin bilgisi bu şekilde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Doğum bekleyen, vatandaşlık düşünen, bu şartları tamamlayacağınızı düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa da bu videoyu lütfen yollayın. Daha fazla insana ulaşmamızı sağlarsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video yurt dışındaki danışmanlıklar ve yapay zeka hakkında olacak. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.